أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين. Değerli kardeşlerim, Allah niyetlerimize derinlik ihsan eylesin. Sonra da amellerimize göre değil, niyetlerimize göre bize muamelede bulunsun. Niyetlerimizi peygamber niyeti yapsın. Lütfu engindir. Bu talepte, istekte son mertebe, bir mertebe-i kusvadır. Saygısızlık olur mu böyle desek? Ben o saygısızlığı yaptım ve dedim. Allah niyetimizi Enbiya'nın niyeti kadar derin yapsın. Ve sonra da yükü çok ağır, mesuliyeti çok büyük, kendini yığın vazifelerin beklediği çağımızın insanına, bizim insanımıza, şu sizin duygularınız ve düşünceleriniz içinde alemi İslam'da camileri dolduran benim serlevha yaptığım ayetin bir üstü fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismu idi. İşte o ayetle anlatılan mekanlar, o mekanlara şeref getiren mekinler, o mekanları şereflendiren insanlar, onları bekleyen yığın iş var. Dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir sükun, dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Dört bir yanda söndürülecek nifak ve çıkak ateşleri yandırmıyor. Hz. Muhammed dünyasının 3/4 karanlıklar içinde bocalayıp duruyor. Nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Ve bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Ukba, kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle irade insanlarını bekliyor. Şakası yok bu işin. Bedir'deki çalımla yola çıkılmazsa insan takılır, yolda kalır. Ölürken dahi gülerek işin üzerine gitmezse takılır, yolda kalır. Ok yağmurunu bir Nisan ayında semadan gelen bağrağını rahmet saymıyorsa takılır, yolda kalır. Yıldırmayacak kandan, irinden deryalar, yıldırmayacak yolların sarplılığı. Ne yapalım, talih kader bize gülmedi, yollar yıkıldı, köprüler harap oldu, dolu yağdı, sel oldu, bahçeler bozuldu, bağlar viran oldu. Mazeret değil bunlar.
Önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek. Yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celaluhu sizi teyit ediyor ya, yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda yetmez mi? Siz bir devirde Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yadında beklenen, bağışlayın, şu anda başka tabir aklıma gelmediği için onunla ifade edeceğim, o cemaatin tam şablonusunuz. Bu size yetmez mi? Yetmez mi ki Hz. Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi? Deccal'ın alevlerini söndürecek, küfrü, ilhadı ve inkarı ters yüz edecek, nifakın, şikakın oyununu bozacak, fendini bozacak ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. Benim okuduğum ayetten 2 ayet hemen arkada. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ مَوْجٍ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Korkunç bir derya. Deryada dalgalar alabildiğine amansız ve imansız. Ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle bu sonsuz deryada bir yere doğru yelken açmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık. Bir bulut, bulutun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri gelip üst üste yığılan bu karanlıklar, onlara adab-ı erkan öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın fendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler gelin siz olun. Siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden beklenebilir, uzak değildir. Uzak değildir karıncaya Firavun'un sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir koskocaman bir Nemrud'u bir sinekle, bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir çölde bitirdiği bir gülle bütün çölü gül bahçesi haline getiren Allah'ın kudretinden. Zaten siz o uzak olmayan şeyin emaresi bulunuyorsunuz. Ama iradelerinizi bir kere daha gözden geçirin. Güçlerinizi bir kere daha bileyin ve gözden geçirin. Sizi bekleyen vazifeler adına bir kere daha hesaplarınızı gözden geçirin. Yeniden bir iş kuruyor gibi, bu iş adına fizibilitenizi yeniden bir kere daha gözden geçirin. Ve Allah'ın inayetiyle, Kur'an'ın sözüyle ifade edeyim. فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. İşi düşünerek, görüşerek, üzerinde müşavereler açarak, meşveretle aydınlığa kavuşturarak, inceden ince elden geçiriniz. Bir kere de azmetti mi Allah'a tevekkül olunuz. Allah, iman ve Kur'an düşmanlarının hakkından gelecek ve kader sizin yürüdüğünüz yollara su serpecektir. Çokları takılıp kalacaktır. Güçler ve kuvvetler bu maratonda takılıp kalacaktır. Ama umulmayan kimseler gidip ipi göğüsleyecektir. Beklenmedik şekilde. Çünkü bu iş onun kudretiyle şimdiye kadar hep beklenmedik şekilde zuhur etmiştir. Ben sizin tırmandığınız bu helazonda hav hav ederek arkanızdan tırmanıp dururken
kasemle size teminat vereyim. Bu helazonda o kadar beklenmedik şeyler gördüm. Gözüm açıp bir gördüm. Size tarif eden bir felekler burcuna çıktım. Melekten merhaba gördüm. Bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Sizin içinizde çok şey gördüm. Öyle ihsanlar gördüm ki hak dostlarına henüz kapakları açılmamıştı. Zarfının üzeri bantlanmış gibi zarflar içinde size gelen ihsanlara şahit oldum. Sürprizdir her tarafta. Çağlayanlar gibi çağlayıp giden şeyler. Dikkatle gözünüzü açsanız, etrafınızda cereyan eden hadiselere baksanız, dünü bugünle mukayese yapsanız, bu ihsanların çağlayanlar gibi akıp gittiğini siz de göreceksiniz. Görecek, geçmiş sürprizlerin çehresinde, ihsanların çehresinde biraz daha dişimizi sıkalım. Allah'ın inayetiyle şu nefse hoş gelmeyen, nahoş şeylere karşı iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ve nefsimizin hoşuna gittiği halde Allah'ın sevmediği, ülkeye, insanımıza ve dinimize de yararlı olmayan şeylere karşı da yine iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ve dinde bunun adı mekruhata karşı, mekarihe karşı dişini sıkmak. Dinde bunun adı sizin sevdiğiniz, cibilliyetiniz itibariyle zaaf gösterdiğiniz, istediğiniz halde Allah'ın istemediği şeylere karşı dişinizi sıkıp dayanmanız. Allah Resulü Cevamiül Kelim'den deyip izah etmeye çalıştığım mübarek sözlerinden bir tanesinde bunu şöyle ifade buyuruyor. Hucibetin nar bi'ş-şehvat ve hucibetil cennetu bil mekari. Fasadaka Resulullah. Hala anlayamadık. Buyuruyor Allah Resulü, cennet yolu dikenlidir. Cennet, cibilliyetinizin isyan edeceği şeylerle ihate edilmiştir. Fıtratınıza ters şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Soğukta abdest almadan, hiç olmaz yerde namaz kılmaya kadar, en sıcak, en uzun günlerde, oruca sıvanmadan, bilmem nerede nasıl maratona kalkmaya kadar, canınızın istemediği, cibilliyetinize, fıtratınıza ters bir sürü işler yollara dizilmiş. Ve işte bu yol cennet yolu. Bu dikenli yol cennet yolu. Ve huffetil cennetu bil mekari sözüyle anlatıyor. Din yolunda başınıza gelen şeylere katlanacaksınız, cennet yolu. Başınızda değirmen taşı çevrilecek, katlanacaksınız. Değirmen taşlarından buğday gibi geçirileceksiniz ama katlanacaksınız. Ambara gidecek un diye, yöreye gidecek kepek diye katlanacaksınız. Yer yer savrulacak havaya gideceksiniz ama katlanacaksınız. Fendiniz bozulacak, katlanacaksınız. Tekerleğinizin önüne taş çıkacak, katlanacaksınız. Tümsekler tümsekleri takip edecek, katlanacaksınız. Katlanacaksınız, zira cennet yolu bu. Eğer o işin başka bir yolu olsaydı, duası yere düşmeyen, ağzından çıkan lalü güher gibi kelimelerle dua, daha ağzından çıkarken, arş-ı azamı ihtizaza getiren, titreyişe getiren Hz. Muhammed Mustafa o kolay yolu araştırırdı. Vaka kolayı araştırmıştı. O mübarek cennete, nimetlerinin derinliğinde o mübarek cennete göre çekilen şeyler yine azdır. 30'u uykuda geçen 60 senelik bir hayat sizden isteniyor. Her gün sadece 1 saat isteniyor.
Belli bazı saatlerinizi, dininizi ihyaya tahsis etmeniz isteniyor. Ve bunun karşılığında size bir ebedi mutluluk vaat ediliyor. Pazarlık budur. Pazarlığa canlar kurban olsun. Elin biri sizin elinizse uzattığınız el, öbür taraftan pazarlığa uzanan el Allah'ın elidir. Ve onu innallâhe işterâ minel mu'minîne enfusehum ve emvâlehum ve enne lehumul cennet. Sözüyle Allah ifade etmektedir. Allah sizden satın almak istiyor. Uzatmış elini satın almak istiyor. Eliniz uzatmaz mısınız? Böyle bir pazarlığa evet demez misiniz? Böyle bir peylemeye evet demez misiniz? Zararlı çıkacağınızdan endişeniz mi var? Allah'ın sizi aldatacağından endişeniz mi var? Uzatın elinizi. Elimizi uzatırken Allah'ım, canımız ve malımız da bu elimizdedir. Veriyoruz onu. Zira hiçbir şeyin kararında olmadığı şu dünyada onları korumak üstesinden geleceğimiz şeyler değildir. Onları sen koru, sen bakileştir ve baki bir surette bize iade eyle. Bu akıllılığın ifadesidir. Akıllılığını, rüştünü göstermiş sizler bu akıllılığı yapacak, bu güzel, bu karlı ticarete de inşallah iştirak edecektir, bağışlayın. İrade insanları, ama irade insanlığı yolunda hadisin mekarih dediği hoşuna gitmeyen bir sürü şey var. Ben müsaadenizle bugün o dikenli yoldan bir nebze bahisler açacağım. İradenin bir buğdu da diyebilirsiniz. Ve sonra yine Hazreti Muhbir-i Sadık buyuruyor. وَحُفَّتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ. Cehenneme gelince onun yolu ve çevresi şehvetlerle, iştihalarla, şöhretlerle, makam duygularıyla, mansıp hisleriyle, bedeni arzularla, cismani isteklerle, dünya ile, dünya içinde Allah'a ait olmayan şeylerle, onlar da bu türlü alıp götürücü, götürüp batırıcı, girdaptan şeylerle donatılmıştır. Takılır kalırsan kurtulman mümkün değildir. Cehennem yolunda şehvetler vardır. Allah Resulü buyuruyor, cehennem yolunda şöhretler vardır. Cehennem yolunda maddi hazzlar vardır. Cismani zevkler vardır. Yeme ve içmekte boğulan insanlar vardır. Bedeninin altında kalıp ezilen insanlar vardır. Öbür tarafta dikenler vardır. Ama o dikenlerin arkasında güller vardır. Beri tarafta güller vardır. Ama güllerin arkasında dikenler vardır. Makamlar vardır. Mansıplar vardır. Korkular dal kılıç köşe başlarını tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç selli seyf etmiş, yolları tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç yolları tutmuş beklemektedir. Sizi dünyaya çağıracaklar. Size mansıp vaat edecekler. Sizi çeşitli kulüplere davet edecekler. Allah sizi kendine davet ederken bir şey isteyip bir şey verdiği gibi onlar da sizden bir şeyler isteyecek ve karşılığında bir şeyler verecekler. Size dünya verecekler. Size profesörlük verecekler. Size doçentlik verecekler. Size rütbe verecekler. Size yıldız verecekler. Ama kulübe kaydol diyecekler. Yolları kesecekler. Ayağınıza takılacaklar. Bu şeytandan tuzaklara takılıp kaldığınız zaman yolu yeniden çevirip cennete döndürmeniz, cenneti bulmanız çok zor olacaktır. Ve huffetin nar bişşehavat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin, bilenmiş mümin, iradesine tam gücünü kazandırmış mümin, ruh gücüyle serfiraz mümin,
kendini yiyin yiyin vazifenin beklediği bir dönemde o pısırık bir insan olamaz. Şehvet karşısında rükû eden insan olamaz. Şöhrete secde eden insan olamaz. Cismi karşısında eğilen insan olamaz. Makama, mansuba serfuru eden insan olamaz. Karanlık dünya, ışık ordusundan aydınlık bekliyor. Işık ordusu evvela irade bazında aydınlığa ermesi lazım. Evvela kendi kendini aydınlatması lazım. Ne yol cennet yoludur? Hangi yol zehir zemberek cehennem yoludur? Bunları çok iyi tefrik ve temyiz etmesi lazım. Ve sonra kararlı olması lazım. Tefrik ve temyiz etmesi, sonra da kararlı olması lazım. Bin bir cefa gelse, bin bir gaili önünü kesse, bin bir bağışlayın zehir zemberek karşısına dikilse, sarsılmadan yoluna devam edeceğine kararlı olması lazım. Hazreti Sadık-ı Masduk gibi. Zira bu ağır vazife, bu çetin vazife, bu yolun şanlı kahramanlarından, şanlı suvarisinden onun destanıydı. Ve onu çıkıra çıkıra her harfine bir damla gözyaşı dökerek vücuda getirmeye çalışmıştım. Şanlı suvari, tıpkı atı gibi çatlayıncaya kadar nasıl yolda ve nasıl koştuğunu bilemeden çatlayıncaya kadar koşan şanlı suvari. Müsaade eder misin? Mütekellim vahde zamiriyle söyleyeyim. Şanlı suvarim. Belki Resulullah da sana öyle diyordur. Ama bunun hakkını vermeye çalış. Allah aşkına bunun hakkını vermeye çalış. O ister mekari, yani insanın hoş görmediği şeyler, insan cibilliyetinin yadırgadığı şeyler, istemediği şeyler, ister onlara karşı, isterse bir insan olarak kendi arzularına, isteklerine, bilmem ki onun şehveti oldu mu diyemeyeceğim, bilmem ki şöhret arzusu oldu mu, eğer bu arzular onun semti nasutiyetinde kabarma, şişme, köpükleşme durumuna girdiyse şayet Allah Resulü bir el darbesiyle bunların kendini bozmuş ve yoluna devam etmiştir. Ayşe-i Sıddike validemiz buyurur ki: "Hel eta aleyke şey'un eşeddu min yevmi Uhud." Uhud'dan daha çetin bir gün başına geldi mi ya Resulallah? Çünkü anamız sadece onu biliyordu. Çünkü daha evvel Allah Resulü'nün çektiği şeyleri Allah Resulü çekerken o çocuktu. Henüz yemeye o mama diyordu, pepe diyordu. Onları bilmesi mümkün değildi. Onun için hel eta aleyke şey'un ev yevmun eşeddu min yevmi Uhud diyecekti. Uhud'dan daha çetin bir güne çarptın mı hiç ya Resulallah? Zira onu görmüştü. Görmüştü Resulullah'ın başının yarıldığı günü. Görmüştü dişinin kırıldığı günü. Görmüştü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem keyfe yuflihu kavmun şeccu nebiyyehum ve keseru rebaiyetehu şeccu nebiyyehum ve keseru rebaiyetehu ve huve yed'u ilel hidayeh. Bir cemaat nasıl kurtuluş erer, nasıl felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, dişini kırdılar. Oysa ki onları Allah'a davet ediyordu. Onun bu kadarcık dahi olsun, ben o kadarcık inkisarın 50'sini sizin yüzünüze toz toprak gibi savurdum ve çarptım. İnkisarın, gönül koymanın bu kadarını dahi Allah istemiyordu. Bu sözler dudaklarından dökülünce Allah şöyle mukabele etti: "Leyse leke minel emri şey'un en yetûbe aleyhim ev yuazzibehum." Benim aslan peygamberim, o mesele seni çok alakadar etmez. Allah onları azap eder veya affeder, seni alakadar etmez o mesele. Sanki bana göre olsa, bize olsaydı bu hitaptı.
yakamızdan tutmaktı, ırgalamaktı. Ama orada Allah yine iltifatla لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Şu işten seni alakadar eden bir şey yoktur. Allah onları azap eder veya Allah onları affeder, tövbelerini kabul buyurur. Fakat bu iş seni alakadar etmez. Ayşe validemiz bunları görmüştü. Bunları gördüğü için hel ata aleyke yevmun eşeddu min yevmi Uhud buyurmuştu. O da şöyle diyecekti. Eşeddu ma lakitu yevmel akabe o kema kal. Kavminden çok şey gördüm ya Ayşe. En şiddetlisini de Akabe'de gördüm. Siyer bu vakayı anlatırken vakanın sonunu Taif seyahatı ve Taif dönüşüyle alakalı gösteriyor. Fakat vaka Efendimizin dilinde anlatılırken yevmel akabe sözüyle işin içine giriliyor. Ve Abdi Yaleyl'in oğullarının yaptığı şeyleri Ayşe-i Muhtereme validemize hikaye ediyor. Mekke bütün insaf kapılarını bana kapayınca kimse artık yüz vermiyordu. Gittiğim her yerden en tatlı bulduğum şey hüsnü kabul göstermeyen ekşi bir yüzdü. Onu tazarru ve niyazında ifade edecektir. Ne kadar kırıldı ki o gülden adam, o şekerden şerbetten adam, o zarafetten adam, o nurdan adam, o ışıktan insan. Ne kadar kırılmıştı ki kendisine yüz ekşitenleri de innema eşku bethi ve huzni ilallah makamında kimseye değil Allah'ım, halimi sana şikayet ediyor, dağınıklığımı senin önünde saçıp savuruyorum, perişanım. Çağın insanının dediği gibi acizem, zalilem, fakirem, natuanem, el amancuyem, mededkâhem, zidergâhet ilahi diyordu. Allah'ı insanlara şikayet etmiyordu. Nefsini, mukavemetini, iradesini, ruh gücünü, hadiseler karşısında kendine göre, kendi ölçüleri içinde, bana düşmez öyle demek, tutarlılığını innema eşku bethi ve huzni ilallah makamında Allah'a takdim ediyordu. Halimi sana şikayet ediyorum. Dağınıklığımı sana şikayet ediyorum. Hayır ya Resulallah, sen hiç dağılmadın. Sen hiç mahzun olmadın. Sen hiç şikayete düşmedin. Sen hiç perişan olmadın. İnkisara girmedin. Belki söylediğin şeyler bizim halimiz ve bizim hissimizin tercümanıydı. Mekke teveccüh kapılarını kapamıştı. Canı sıkıldığında iki kapıya müracaat ediyordu. Biri hidayete erkenden gözünü açmış, erkenden doğmuş manasına gelen Hadicetül Kübra, o bir güneş gibi uful etmişti. Başına taş, toprak saçılınca Bi'setin 8. senesinden sonra bir aralık Hadice'nin hüzün esen kapısına doğru bakmış. Gayri bana kim teselli verecek demiş. İnlemiş ve bir yetim gibi boynunu bükmüştür. Siz isterseniz Duha suresinde elem yecitke yetimen feava ona göre tevil edebilirsiniz. Ve diğer kapı Hazreti Ebu Bekir Ebu Kuhafe vakasında dediği gibi ne kadar arzu ederdim Ebu Talib'in hidayet vermesini. Ayağına dikenler batınca amcam derinlerdi. Ebu Talib'in evine giderdim. Onu yürekten mert ve cesurca Abdülmuttalib oğullarına has sesini duyardı. Git evladım, yapacağını yap, seninle beraberim derdi. Bu perde de kapanmıştı. Ebu Talib de ölmüştü.
İki kapıya gidiyor. Bana teselli diyordu insanlar arasında. Hasbihal ediyordu. İçini döküyordu. Dertten anlayan insanlardı. Mevlana bunu dile getirirken sine khahem şerha şerha esfirak tabi guyem şerhi derdi iştiyak. Parça parça olmuş sine isterim ki ben iştiyak derdim onu açayım. Sinesi parça parça olmayanlar ben derdimi açsam da dert anlamazlar ki. Parça parça sine isterim. Sine isterim ki derdimi şerh edeyim. Yoksa o Allah'a tevekkül etmişti. Allah'a güvenmiş ve Allah'a dayanmıştı. Allah her kapıyı kapatıyor ve tevekkülde ona yeni derinlikler kazandırıyor. Ama insan olarak diyorum, insan olarak Mekke'nin zaten bütün kapıları kapalıydı. İki kapı onunla hasbihal ediyordu. Gel hele öyle fikir taatisinde bulunalım diyorlardı. Oysa ki o oyun da bitmiş, o oyunun sahnesinin perdesi de kapanmıştı. Ve Allah Resulü son bir burkuntu ve inkisar içinde Ebu Talib'in kapısına da baktı, bana çok dokunuyor. Başından dökülen belalar karşısında, dolu gibi yağan belalar karşısında ma esra'a ma vecettu fakdaka ya am. Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin amcacığım diyecekti. Evet, bugün Kur'an'ın dediği gibi, bugün onun yolunun dediği gibi, bugün onun getirdiği ruhun ve mananın dediği gibi ma esra'a ma vecettu fakdak ya am. Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Onun için insanlar arasında başka kapı arayacaktı. Ve Ayşe validemize bunu anlatıyor. Benu Abdiyaleyl diyorlar. Abdiyaleyl'in oğulları. Talihsizlik bu ya. Resul-i Ekrem semanın bilmecesiyle kapıların önüne gidecek. Ve bir kanevçe dantela inceliği içinde hakikatları onların gözlerinin önüne serecek. Ve aldığı cevap birisi tarafından şöyle, öbürü tarafından şöyle, öbürü tarafından da şöyle olacaktı. Biri şöyle diyecekti. Ana esriku thiyabel ka'beti in kunta ci'te bi şey'in minel vahy ev minel risale. Ben Kabe'nin örtülerini çalarım eğer sen peygamberlikten bir şeyle gelmiş isen. Nerede peygamberlik, nerede sen? Kabe'nin hırsızı olayım, sen peygamber değilsin diyecekti. Peygamber şerefi, peygamber onuru, meleklerin önünde mum yaktığı onur, Cibril'in önünde perdadarlık yaptığı onur ve şeref, o şerefe ruhlarımız feda olsun. O şeref çölde bir bedevinin karşısında semanın dantelesini onun önünde şerh ediyor. Ve o şom ağız kalkıp diyor ki ana esriku siyabel ka'beti in kunte ci'te bi şey'in minel risale. Sen peygamberlikten bir mesajla gelmişsen ben Kabe'nin hırsızı olayım. Herhangi bir evin bir şahsın değil. Hırsızlığın en adisi, en adi hırsız olayım. O bürü şöyle diyecekti. Talihsizlik bu ya. La etekellemu ba'de meclisike hâzâ kelimeten vâhideten in kunte rasûlen. Eğer sen peygambersen bundan sonra ben seninle bir kelime nasıl konuşayım ki? Konuşamam. Çünkü sen peygambersin. Haşa, burnun büyük senin. Biz küçük insanlarız diyecek, söyleyecek, arkaya kaykılacak, kahkaha atacak. Alaya mahsus. Kendi durumunu görmeyecek. Haşa, aklı sıra Allah Resulü'yle alay edecek. Üçüncü kardeş de şöyle diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "A'acazallahu en yursila gayrak."
Allah aciz mi, senden başka kimseyi bulamadı mı seni peygamber gönderdi diyecek. Estağfurullah. Zerratı vücudumuz adedince estağfurullah. Estağfurullah ya Resulallah. Ben şu 52 senelik hayatımda rüyalarımda dahi böyle bir saygısızlığı rüyalarıma misafir etmedim. Estağfurullah ya Resulallah. Estağfurullah ya Resulallah. Estağfurullah. Ve onuru rencide olmuş Allah Resulü. Oradan öyle bir geriye dönüş dönecek ki hüzün içinde, tasa içinde. Ayşe validemize anlatıyor. Karın-ı Salibe gelmiştim diyor. Kaç kilometre olduğunu tam tahmin edemiyorum. Ama ihtimal birkaç saatte ancak alınabilir. Birkaç saatlik süre içinde başından aşağıya şakır şakır kanlar akıyordu. Çünkü öyle demekle kalmamış. Bütün yaramaz çocukların üzerine salmışlardı. Belki şu Mecnun'u taşlayın demişlerdi. Şu kahine taş yağdırın demişlerdi. O neye uğradığını bilemedi. Bilseydi de yine gidecekti. Bilseydi yine gidecekti. Çünkü bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Bi'set-i Seniye'nin 8. senesi. Semalara kaldırıldığında bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Ama cennet onun gözlerini kamaştıramamıştı. Belki dur diyenler olmuştu. Hazreti İdris gibi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. İdris'i de hatırla. O sıddık bir nebiydi ve biz onu makamların en yükseğine yükselttik. Resul-i Ekrem her peygamberi Kıpta'ya sevk edecek makamların en yükseğine yükselmişti. Orada kendisine cennet vaat edilirken, huriler, gılmanlar yollara dökülürken, tıpkı Medine'ye girerken "Tela'al bedru aleyna min seniyyatil veda" dedikleri gibi bu defa defi dönmeleyi melekler vurup "Hoş geldin ya Resulallah" derken gözü kamaşmamıştı. Dönüp buruk buruk bir yeryüzüne bakmıştı. Benimkiler orada, ben oraya dönmeliyim demişti. Ve size çok tekrar etmişimdir. Büyük Veli Abdülkuddus, ben Allah'a yemin ediyorum ki Hz. Muhammed'in ulaştığı o makama yükselseydim, vallahi, billahi, tallahi geriye dönmezdim diyecektir. Ama o geriye dönmüş. Ne dedim size? Karn-ı Salibe kadar gözü bir şey görmeden koşa koşa gelmişti. Ayaklarından kanlar akıyordu. Ayağından akan kanı bile sonra o Kadir Şinas sahabi onu idrak edince o kanı bile yere dökmüyordu. Bedir'de onu alıp yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Belki o müsaade etseydi içeceklerdi. Kokladıkları zaman zaten mis gibi koktuğuna şahit oluyorlardı. Ama o yolları ıslata ıslata gelmişti Karn-ı Salibe kadar. Mahzundu. Gözünün önünde bir kere daha belki orada Ebu Talib'in hüzünle kapanan kapısı, Hatice'nin hüzünle kapanan kapısı bir kere daha tüllendi. Akabe'nin veya Taif'in hüzünle kapanan kapısı da tülleniyordu. Çetindi. Cennet yoluydu. Dikenliydi. Ama o göğüslemeye hazırdı. Bu mevzuda kararlıydı. Cehennem bile karşısına çıksa onu da aşmaya Allah'ın inayet ve keremiyle kararlıydı. Fakat hüzünlü bir gönüldü. Bazen objektif olamıyorum, beni bağışlayın. Biri küfür ve dalalet hesabına, hatta başka hesapla bir kitmirin gönlünü kırınca bile öyle içimize geliyor ki şurada adi bir gönül kırıldı. Şu caminin önünde kırılan bir testi kadar bile değeri yoktur. Ama bir gönüldür ya Rabbi. Kırdılar yine. Diyorsun ve semanın dilinin çözülmesini ve hemen buna cevap verilmesini bekliyorsun.
Kırılan kimin gönlüydü? Karnı salibe kadar arkasına bakmadan koşan kimdi? Gözünden kanlı yaş yerine vücudundan kan akıtarak koşan kimdi? Ve ne için bunlara katlanıyordu? İnsanlık için. Onun için rahatın bütün yolları açıktı. Huzurun, saadetin, mutluluğun yolları ve sarayları açıktı. Ama o senin için, güller içinde bu dikenli yola girmişti. Huzuru imanının verdiği itminanla. Belki hepimizden çok daha ilerideydi, çok daha coşkundu. Ama cismaniyeti, maddiyatı itibariyle ve bir de sunduğu mesajlar hüsnü kabul görmediğinden dolayı kalbi hüzün içindeydi. Başında neden sonra bir buludun kendisine gölge ettiğini hissetti. Bu gölge kıyamete kadar bizim de başımızda ve sayasını bizden eksik etmesin. Bu onun gölgesi gibi hayatında hep onu takip etti. Sadece Gâr-ı Hira'da karşısına dikilip "İkra bismi rabbikellezî halak" demekle dostluk kurmadı ve bu dostlukla kalmadı. Çocukluğunda bile düğüne giderken karşısına çıktı, göz kapaklarının üzerine oturttu. "Sen düğüne gitmek için yaratılmadın" dedi. Ve bir gece takıldı, tuttu onu bir yerde. Öyle bir gölgeydi. Belki varlığın en aydınıydı. Ama Resulullah'tan ayrılmayan, adeta onun kardeşi, dostu, yoldaşı ve ayrılmaması cihetiyle de gölgesi olmuştu. 20-25 yaşında Kabe'nin tamiri esnasında Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar canımızdan daha artık mübarek teninde yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas duyuyor, duygulanıyor. "Yeğenim," diyor, "etekliğinin bir parçasını omuzuna koy. Koy da," diyor, "taşlar omuzunu acıtmasın." Etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor. Ve bir de bakıyorlar ki sırt üstü düştü, bayıldı ve gözlerini yukarılara doğru dikti. Yine gölgesi arkasındaydı. Cibril gözüne görünmüştü. "Sakın, sen açılmak için yaratılmış bir insan değilsin," diyordu. Ve işte karnı salipte yine başın üzerine tahtını kurmuş oturan Cibril hiç bırakmamıştı onu. "Kad semi'a kavle kavmike, kad semi'allahu kavle kavmik." Kur'an'da da kad semi'allah var. Kad semi'allah. Allah eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işitti manasına. Bir cüzün, bir surenin başı. Ama bu Cibril'in sözü. قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَهَذَا مَلَكُ الْجِبَالِ. Yani فَأْمُرْ مَا شِئْتِ. Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu. Sizin şu içinizi delen, delik deşik eden sözler var ya, Kabe'nin örtüsünü çalayım. Seninle gayri bir kelime artık konuşamam ben. Ve Allah senden başkasını bulamadı mı? Allah bu sözleri duydu ve sana yaptıkları mukabeleyi de işitti, gördü. Ve işte dağlara müekkel melek. Ne arzu ediyorsan emret. Ve melek edeple geride duruyor. Cibril tanıttıktan sonra melek edeple duruyor. Ona karşı edepsizlerin sağır kulakları çınlasın. Kör gözlerine sokulsun. Duymayan vicdanlarına Allah duyarlılık ihsan eylesin. Dağlara müekkel melek, onları azametiyle temsil eden, onların tesbihlerini Allah'a sunan ve isterse onları yerinden kaldıracak olan bir melek, müthiş bir melek, kavi bir melek, kavi ve aziz bir melek. Cibril'in tanıtmasından sonra ancak bir adım ileriye atıyor. "Naam kad semi'a kavle kavmike ve ma raddu aleyke ya Resulallah ve ana melekul cibel." Allah, evet ya Resulallah,
kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu. Ben dağlara mehkel meleğim. Tuttu mu kaldırır başlarına korum. Yeri yaşanmaz hale getiririm. Allah'ın inayetiyle şak şak eder. Belalar fışkırtırım. Kalbinde hüzün vardı. Ve kalbi hüzünle buruluydu, buruktu. Ama buna rağmen o gerçek üzüntüyü, gerçek endişeyi meleğin böyle demesinden sonra duydu. İrkildi ve hemen sözü yetiştirdi. Asıl düşüncesini ortaya koydu. Bel ercu en yuhricallahu min eslabihim men ya'budu. Hayır, belki Allah'tan umuyor ve bekliyorum. Bana şu kötülükleri yapanların, bunların olsun, sulbünden kendisine ibadet eden birini çıkarsın ve kendisine kulluk yapsınlar. Bunlar bana taş yağdırdılar. Bunlar bana tükürük attılar. Başıma toz toprak saçtılar. Beni kan ter içinde bıraktılar. Ama ben onlara karşı, onlar kendilerine göre iş yaptılar. İşin bana göresi, bencesi şudur. Ben Allah'ın engin rahmetinden bekliyorum. Bekliyorum Allah'ın engin rahmetinden. Onların sulbünden bilmem kaç sene sonra olsun. Bir adam çıkarsın da o adam Allah'a iman etmiş olsun. Sadrının, sinesinin genişliğini görüyor musunuz? Başınıza bir mümin bile taş atsa, bilmem sizin için bir şey demeyeceğim de ben öyle düşünür müyüm diye hep düşünüp durdum. Yer yer iman ve Kur'an düşmanlarını Allah'a havale ederken bu havale etmenin arkasında canı da hesaba katarak yine Allah'a havale ettik. Ama Allah Resulü öyle düşünmüyor. Hayır, helak olmalarını istemiyorum. Benim istediğim şey şudur. Yani şu anda benim dediklerim hüsnü kabul görecekse, kabul edilecekse istediğim şey şudur. Bilmem kaç sene sonra dahi olsa bunların soyundan Allah'a iman eden bir insan çıkacaksa bunları helak etme diyecektir. Anlıyor musunuz sadrın, sinenin genişliği? Ayşe validemize dert yanıyor. Cennet yolunda maraton. Kaçta kaçına maruz kaldınız? Vaka kendi ülkenizde paraya yaşadınız. Giden kapıları kapalı buldunuz. Yürümeniz gerekli olan yollar yer yer yıkık olarak karşınıza çıktı. Köprüler harap olmuş, turap olmuş buldunuz. Fakat rica ederim, bu büyük ve uzun maratonda sadece ben bir fasıl arz ettim size. Bunun kaçta kaçına maruz kaldınız cennet yolunda? O yol böyle. O yolu başka türlü düşünmek mümkün değil. İşte yine bu da ittifakla rivayet edilendi. İttifakla rivayet Buhari Müslim'in omuz omuza verip rivayet ettiği şey demektir. Yine böyle ittifaklı bir rivayeti İbn Mes'ud, Hz. Muhammed Mektebi'nin en şanlı, ilklerden en namlı talebesi. O evin evladı gibi, o hanenin sadık bendesi gibi, Efendimiz'den hiç ayrılmayan insan. Diyor ki, كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْ وَيَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sanki şu anda bilmem hangi muharebede Resulullah'ı görüyor gibiyim. O esnada başından kan akıyor, dişinden kan akıyor ve fakat bir başka peygamberi hikaye edip anlatıyordu. Diyordu ki, sizden evvel peygamberi kendi cemaati dövdüler, tartakladılar. Başını kanattılar, yardılar. Başından şakır şakır kanlar akıyordu. O bir taraftan kanını siliyor, bir taraftan da şöyle diyordu: Allah'ım, bahtına düştüm Allah'ım, rahmetine sığındım Allah'ım. Benim şu cemaatimi helak etme, mağfiret eyle.
Zira bunlar seni ve beni bilmiyorlar. Peygamber sadrı sinesi. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve bin hakaretle canavar gibi karşısına çıkanlara gönülsüz, bütün hayatı boyunca hep böyle tatlı davranıyor. Ve dikenli yolun hakkını veriyor. Daha doğrusu iradenin hakkını veriyor. Allah inayetini sizinle beraber eylesin. Niçin bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Beraat-ı istihlal nevinden mevzuğa girerken sizi bekleyen vazifelere dikkatinizi istirham ettim. Arz etmişimdir. Ama ara sıra şu Nebi'de gördüğünüz o gönül burkuntusu var ya, işte ben de onu aşamıyorum. Diyorum ki neden de acaba karşılarına Atlas Okyanusu çıkınca dünyanın o karanlık denizin ötesine İslam dinini götürmediler, neden de acaba? O cephenin ne günahı vardı? Hz. Muhammed'in adını duyamadı, Kur'an'ı tanıyamadı, peygamberleri bilemedi, ne günahı vardı? İçimden geçiyor ve sonra hicap ediyorum. Hicap ediyorum, zira sesimi soluğumu kesecek başka bir düşünce, bütün düşünce ufkumu sarıyor. Ve bu düşüncede şu bana diyor ki bir şey, biri bana diyor ki, benim şu çatlak sesle haykırdığım gibi, o dünyanın ne günahı var ki, miskin miskin oturuyorsunuz da oralara gitmiyorsunuz. O dünyanın ne günahı var. Bu kürsüden birkaç pazar evvel yine bir çığlık halinde size seslenmiştim. Gidip de bir çığlık olup dönen arkadaşlarımızın çığlığına tercüman olmaya çalışmıştım. Tacikistan'dan bir mısra söylemiş, Özbekistan adına bir beyit dile getirmiş, Türkistan adına bir mısra dile getirmiş, soydaşınızın, dindaşınızın dertlerini şerh etmeye çalışmıştım. Ne günahı var bu ülkelerin, ne günahı var ki kitap bekliyor, kitap bulamıyorlar. Bant bekliyor, bant bulamıyorlar. Kaset bekliyor, bulamıyorlar. Elifbe bekliyor, bulamıyorlar. Bir şer ağından kurtulurken başka bir şer ağı, içinden çıkılmaz örümcek ağı gibi ağını kurmuş, onları bekliyor. Bir girdaptan çıkacak, başka bir girdaba tutulacaklar. İmdadına koşmazsanız, diriler koşmadı imdadına, akif bir yerde ümitsizlik içinde, bari baba kalk sen koş der. Arnavutluk yanıyor, hem bu defa çok müthiş. Bu üçüncü yanışı, yine yanıyor. Siz Arnavutluk'tan alın, Gümülcine İskeçe'ye uğrayın, Sofya'da biraz dolaşın, Cuma Bağla'da bir aram eyleyin, Kavala'da biraz durun dinlenin, harap olmuş mescitlerin temellerine bakın, hak ile yeksan olan medreselere bir selam çakın. Aheste revlik ettik, imdadınıza koşamadık deyin. Burkulun, gözyaşlarınız bir bulut olsun, hasretle yanan sinelerin imdadına koşsun. Ve gülmekten utan. İslam dünyası ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Dünyanız ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Sana sitem yaraşmazdı. Bana da sitem etmek yakışmazdı. Ey Rab, ey Rab, 30 senedir ben hep bu terbiyesizliği ettim. Azametin hakkı için beni de cemaati de bağışla. Azametin hakkı için bağışla. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyordum.
sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükellefiyetinizin sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli, sinesi delik birisi olarak bir ahu emin olup, bir iniltili çığlığı olup huzurunuza geldim ve bu arada inkisarımı dile getirdim.